Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Kimseyi dinlemeyeceğiz. Bugün Konami'nin belgeselini izleyeceğiz. Bandmate Konami. Biliyorsunuz aslında sırayla izlememiz lazımdı ama ritim tarafıma ağır bastı sanırım. Ben başta Akane'yi dinledim. Sonrasında Saiki, şu an Konami'yi dinleyeceğiz. Geriye de Misa ve 3 tane Miku videosu kalacak. Ee, Sırayla dinleseydik daha iyi olurdu ama ben Akane'yi dinledikten sonra o sıranın e, öyle olduğunu yazdınız yorumlarda. Teşekkür ediyorum onun için. Ee, Yine de bu şekilde hepsini dinlemiş olacağız sonuç itibariyle. Bakalım çaylar kahveler hazırsa bizim dahi gitaristimiz Kanami'nin hangi aşamalardan geçerek bu aşamaya gelmiş, hayatı nasılmış onları göreceğimiz bir video izleyelim. Hazırladığı için bu videoyu Ohrange'e teşekkür ediyorum. Onun videosundan faydalanacağız. Çaylar kahveler hazırsa hadi gelin başlayalım dediğim gibi. Ha, en sevdiğim. Welcome to Kanagawa Prefecture in the Tokyo Nagawa. area, a mixture of heavily urbanized areas, farmlands, and mountains, punctuated by the tourist destinations Çok of güzel bir yermiş bu Kamakura, arada. Enoshima, and Hakone. Its capital, Yokohama, is the second biggest city in Evet. Japan and a port city, well known all over the world. Kanami was born in this prefecture near Yokohama on September 28th. Hmm. Hanami burada mı doğmuş? 28 Eylül'de kendisinden büyük bir ve bir kız kardeşi olan bir ailenin en küçük çocuğu Kanami bu vilayetin Yokohama banliyölerinde dünyaya geldi. Banliyö deyince ben farklı yorumlamıştım. Çok güzelmiş bu arada. Being the youngest child of her family with an older brother and sister. As both of her siblings were already learning piano, Konami's mother Ah, bu Kanami mi? Çok benzettim ama temsili görsel de olabilir. Ama çok benziyor. Bilenler yoruma yazabilir mi? Bu Kanami mi? Airsoft silahlarını ödünç alıp oynamaktan keyif alıyormuş abisinin. asked her to learn piano as well, but she also Çok liked benzettim to ama emin borrow değilim o and olup play olmadığına. with her brother's airsoft gun. Her parents wanted Konami to try various activities like ballet. Aa, Ka Konami'de balede mi varmış? Çok ilginç. Bunu yeni öğrendim bu arada. Bilmiyordum bunu. Calligraphy, and English, to name a few. Over the years, Konami continued to learn piano as she has a natural talent for it O mu çalıyor and şu an? really loves playing. A Ona passion benzettim. that she shared multiple times on social media. Aa, o çalıyor evet. Bandmate YOLO. Bunu dinlemedik değil mi? Bu YOLO'yu dinlemedik henüz. Bu arada çok güzel çalıyor. Dikkat ettiniz mi? Besteci olanların çoğu, bakın Miyako da öyle. Hep piyano şeyinden gelme. Yani piyanodan başlayıp bir yerlere gelmişler. Hanami de öyleymiş. Baleyi bilmiyordum. Piyanoyu da bilmiyordum. İlginç. Onu sahnede çalarken de hiç görmedim çünkü. Yani Miyako'yu gördüm de. Evet, harika çalıyor bu arada. Konami confessed that from her childhood to her junior high school years, Chopin. she only listened to classical music and was Chopin'den büyük very ölçüde influenced etkilendiğini by Chopin. belirtmiş. Konami plays piano for the introduction of the song Start Over. Aa, bu da mı? Oo. Harika çalıyor bu arada. She also performed the introduction. Söylemeye çalıştığım şey buydu. Bakın maid kıyafeti var üzerinde. Ama biz bunu Daydreaming. Bunu dinlemediğimiz için görmedim. Daha doğrusu bugüne kadar izlediğim Bandmate videolarının hiçbirinde Konami'den piyano performansı görmedim. Daydreaming'de varmış. Başka hangisinde var acaba? Bilenler yoruma yazabilir mi? Bunları da izleyelim. Çok ilginç. Of daydreaming on piano live multiple times. Doğal tabii. Onu en iyi tanımlayan In kelimelerden her biri doğal. interviews, Konami describes herself as
Kanami çeşitli röportajlarda kendisini doğuştan tuhaf olarak tanımlıyormuş. Tenin in Doğru. Japanese, which is translated as natural funny man. Tenin literally means nature or natural. Evet. In Japan, there is a traditional comedy act known as manzai, where the Manzai. gimmick comes from the interaction between a straight man and a funny man. Not unlike the double act comedy in the West with Laurel and Hardy, for example, or Abbott and Costello. The funny man being the comic character as opposed to the straight man in this comedy duo. さあ、ミンチョのマイブームは何ですかポ？はい、ミンチョのマイブームは、ミサしか見れないインスタのアカウントをやってるんです Nasıl bakıyorlar ona? けど、自分がミサ限定 Çok komikler ya. ミサしか見れないから、フォロワーもミサしかいない。なんで？で、それでご飯を作ったら、そこに乗せて、で、偉いって書いたりしたら、ミサが偉いねってコメント。LINE でやれ。どうしてインスタで作ったっぽ？こうやってね、ご飯作ったの並んでいくじゃん。で、それでちゃんと手料理を作るっていうモチベーションを上げるためにやっております。素敵なマイブームだね。ありがとう。なんでミサ一人なんだぽ？ミサが先生なの？ Sensei. ミサはね、偉いねって褒めてくれる。 Harika evet. あ、なるほどね。絶対ミサちゃんだったら Bunda hemfikiriz. いいね Misa って harika. くれるからってこと？はいはいで、それをサイちゃんには見せないと見てくれる？あじゃあミサちゃんこれからも頑張ってください。全いいねしてるから。全員いいね。ありがとういつも。 In Konami's case, her Karma video serisinde bu görüntüyü birkaç kesitte görmüştük ama o zaman da izleyelim demiştik. Bir türlü izleyememiştik. Bunu izleyelim olur mu? Bayağı uzun bir program anladığım kadarıyla. funny talk is not deliberate, but natural. Kesinlikle It's öyle. like that friend you have who is Doğal smart, komik. but naturally strange in a funny way, if that makes sense. ありがとうございました。面接じゃないんですよ。本当に。 Saiki and Miku talked about Konami during an episode of the radio show Bandmade Nippon. まずはじゃあギターのかなみちゃん。はい。かなみちゃんもねちょっと不 Biliyorsun. 思議な感じなんですよ。なんだろう、小バトが多分一番バンドメイドでやばいって思われてるよ。思われてるんですけど、ぽかなみちゃんもなかなかだと小バトは思うぽそれは同感です。ね、同感でしょぽ。なんかね、かなみちゃんはあれなんだよね。この二面性があるっていう二面性そうだもんね。言い方 Çift kişilik diyor. Saygı ona çift kişilik dedi. いいの？うん、 Doğru. なんか普段は本当に Mincho var, Kanami var. しててすごくなんだろう、ほお嬢んわかした様ね、結構お嬢様みたいな、お姫様みたい。あ、そうだっぱね。おとぎの国のお姫様みたいな。眠ってそう。あ、そう、眠り姫っぽい。 Uyuyan güzel. なんかおしとやかなお姫様って感じそうだなんっぽねですけ。ど、なんか小鳥たちとかと遊んでそうなイメージだっぽ。うん、森の中で。 There was also a moment during the US tour in 2022 where Konami introduced herself for the second time when the crowd was calling her name. Neden açıklamaya ihtiyacı duydu? Benim teorim şu. Çalarken Mincho modunda çalıyor. Şu an ben Kanami'yim diyor yani. O Mincho değilim, Kanami'yim diyor. Piyanodan gitara. In senior high school, Konami joined a popular music club as a keyboardist, but started Klavyeci to learn olarak guitar katıldı. a few months later after watching a senior classmate Ve play. gitar çalmaya başladı. Konami wanted to play guitar to look cool in the eyes of the other girls. Kanami diğer kız öğrenciler tarafından havalı olarak görülmek istiyordu. Ve işe yaradı. Doğru. And it Gitar worked. çalarak ギターを弾いてるかなみ先輩ってかっこいいよねって言ってもらえるようになって、それが気持ちよくてずっとギターを弾いてました。
This is the beginning of Konami's journey Evet. as a guitarist. İyi ki de başlamış. She started to learn the basics by herself without any knowledge or even a band to practice. Aa, daha önce hiçbir bilgisi olmadığı halde ve pratik yapacak bir grubu bile bulunmadığı için temel bilgileri kendi başına öğrenmeye başlamış. Muazzam. Yeter ki isteyin işte. Bak isteyince nasıl oluyor. With. Ama tabii At one istemeyle point, olmuyor. A Disiplin de third-year lazım, junior çalışma da who lazım. taught her guitar asked Konami to join his band composed of Lise bandosuna classmates. katılmış. The members gave Konami songs to learn from bands like Kiss, Metallica, and Deep Purple. But the first song she had to learn was However by Glay. Aa, bir saniye. Ancak Kanami'nin ilk öğrendiği şarkı Glay'in Over şarkısıymış. Japon bir grubu da galiba. Bu da o şarkının klibi büyük ihtimalle. İlk başladığı şarkı buymuş. İlginç. Güzel şarkıymış bu arada. Bunu da dinleyelim bir ara. As she was covering more and more songs from Western hard rock bands, Konami had so much Konami batılı hard rock gruplarının şarkılarını giderek daha fazla coverladıkça bundan o kadar keyif aldı ki grubun tüm rollerini tek başına üstlenmeye karar verdi. Harika. fun that she decided to create her own one-person band, filling all the roles herself. Konami was not really into the idea of joining as a band, as it's difficult to find one where Doğru söylüyor. Bir gruba katılmayı hiç düşünmemiştim. Çünkü Konami ile aynı motivasyon ve hırs seviyesine sahip üyeler bulmak zor. Çok doğru. Neden? Çünkü topluluk yorumlarında konuşuyoruz ya. İşte Miku'yu zorlamayı seviyor. Saiki'yi zorlamayı seviyor. Ya da işte Akane'yi zorlamayı seviyor gibi yaptığı bestelerde. Hırs var, motivasyon var. Tabi bilgi var. Konami götürüyor. all the members have the same level of Yapıyor bu işi. motivation and the same ambitions. This is why Konami started to learn programming and write her own songs. Bu da sanırım Akane belgeselinde izlemiştik ya. DAW kullanmayı öğretmiş. O süreçte işte pandemi sürecinde bestelerini yapabilmesi için. Sanırım o. Bu nedenle diyor Konami müzik programlamayı öğrendi ve bir gruba bağımlı kalmamak için kendi şarkılarını bestelemeye başladı. Öncesi olabilir ama emin değilim yani. Pandemi öncesi de olabilir. Ama Akane videosunda da bu süreçte Konami'ye DAW'ı öğrettim demişti. Yanlış So she hatırlamıyorsam. wouldn't have to rely on a band. Konami wanted to enroll in a university of music, but she finally followed her parents' wishes and Ekonomi ve went to a işletme regular okumuş. university, where she studied economics and management Evet. to learn how to promote herself as a professional musician. Even though she was still a student, Konami worked hard to polish her skills and find her way through the music industry. She built a soundproof room and took singing lessons, even though she didn't really like Ses yalıtımlı bir oda yaptırmış ve şarkı söylemeyi sevmese bile şarkı dersleri almaya to sing. almış. Konami also posted a lot of covers on YouTube and Nico Nico. Bu değil mi? Karma video serisinde mi izlemiştik? Miku'nun bunu keşfettiği video. Until one day, someone Hani finally Konami'yi Miku contacted her. keşfetmişti ya bir videodan. Sanırım o bu videoydu. Yani öyle yazmıştı altyazı olarak. Önceden bu şekilde kendisi çalıyormuş YouTube'da. İlk yeni üye, evet. Konami's hard work paid off as she was contacted to join a female rock band. Bir kız grubuna katılma teklifi almış. で見つけてもらって声かけてもらって Evet. ネットで İşte söylediğim şey. İnternetten onu gördüm diyor ya. 動画をやっぱ聞いてみたみ Evet たい bak. な Cover videosunu 上げて görüp そこからで私がもともとはシンガーソングライターを弾き語りでこう歌いますみたいなやってたんですけどバンドじゃなくて She met with the management who explained the concept and played songs made for the band. For the maid outfits,
Konami had already performed in one during a school Bakın ne diyor? Hizmetçi kıyafetine gelince diyor okul festivalinde sahne alırken zaten bir tane giymiştim. Bu yüzden sorun olmadı. Aksine aslında beğendim diyor. Ama Saiki ile Akane'yi de kandırdı. Kendisi zaten giymiş. Onun için sorun olmadı ama diğerlerine söylememiş giysiyi. Hatırlayın videoları. culture festival, so it was not a problem for her as she really liked the concept. As for the songs, she found that they were cool, so she immediately said yes. Plus, Çok she beğendim ve always hemen wanted to katılmayı be a kabul lead ettim demiş. guitarist and work with a female lead singer without having to sing. From this moment, Konami Evet. was the first member to join Ben Bandmate. bu kırmızı TRS'te kırmızı ve yeşil gitar çıkarmıştı ya, bu o yeşil kendi gitarım acaba? Sanki. Sağ. O ilk başladığında da hep aynıymış. Dikkat edin. Hiç değişmemiş çalması. Tekniği gelişmiş tabii ki ama çalma şekli hiç değişmemiş. Kompozisyon. At the beginning, the songs performed by Bandmate were sent by external songwriters Evet, and selected dışarıdaki by the members. dışarıdan şarkı yazarları The tarafından. band's first released single was called Grubun ilk single'ı Aitu Jonetsu no Matador. Aşk ve Tutku Matadoru adlı bir şarkıymış. Bunu dinlemedik. İlk single'larıymış. Dinleyelim bunu bir ara, olur mu? Ai Tojonetsu no Matadoru. It was likely inspired by Konami and her admiration for Santana, the Santana. legendary Mexican guitarist, singer, Tabii. and songwriter. Gitar çalıp da Santana hayranı olmayan ya da onu idol gibi görmeyen var mıdır acaba? Yoktur bence. Harika çalıyordu. Harika çalıyordu. Bu arada bunu bir hikayesi var. 1989'da İstanbul'a geliyor konser vermek için. Tabii o zaman çok fazla tanınmıyor. Tarihi yerleri gezmek için İstanbul'a dışarı çıkıyor. Şeyiyle birlikte, menajeriyle ya da arkadaşıyla tam emin değilim. Dışarı çıkıyorlar gezmeye. İşte orası burası Ayasofya vesaire derken kimse tanımıyor tabii ki. İki tane boyacı çocuk. Welcome to Türkiye. I love you Santana falan diye bağırıyorlar buna. Boyacı çocuklar, ayakkabı boyacısı. Onlarla tanışıyor, gazoz ısmarlıyor, çay ısmarlıyor onlara. Ve işte kimse tanımadı beni, siz nasıl tanıdınız diyor. O da diyor ki biz ayakkabı boyarken işte önümüzde gazete okuyorlar. Ondan gördük İstanbul'a geleceğinizi. Oradan görmüştük diyor. Oradan tanıdık sizi falan. Santana onlara para vermek istiyor. Kabul etmiyorlar parayı. Yani şey yapmaya çalışıyorlar. Hani seviyoruz sizi gibi. Parayı kabul etmeden devam etmeye çalışıyorlar. Etmemeye çalışıyorlar daha doğrusu. Orada diyor ki o zaman diyor akşam konserime gelin. Misafirim olun diyor. En ön safta onlara yer ayırtıyor falan. 3-4 kişi. Çocuklar gidiyor. Tabii güvenlikler nereden tanıyacaksınız Santana'yı? Çocuklar diyor ki biz onun misafiriyiz. Güvenlik de diyor ki siz nereden tanıyacaksınız onu? Hadi işinize bakın falan. Çocukları göndermeye çalışıyor. Haber Santana'nın kulağına gidiyor. Ve diyor ki onları içeriye almazsanız e, çıkıp tek bir nota dahi çalmam diyor. Ve bir süre sonra çocuklara getirip çıktığında diyor onları en ön sırada görmem lazım. Çıkıyor ki evet en ön sıraya getirip koymuşlar çocukları. Fakat orada bir şey oluyor ve vali yardımcısının kız kardeşi işte abisi şusu busu gelip çocukları kaldırıp o VIP bölüme oturmuşlar. Tabii bu Santana'nın kulağına gidiyor. Diyor ki benim misafirlerime kimse dokunamaz. Onları diyor orada görmezsem ben tazminatını da öderim. Sorun değil. Çıkıp giderim.
tek bir nota dahi çalmam diyor tekrar. Ve o vali yardımcısını işte bölgesel bir yönetim düşünün. Onun yardımcısı. Onları tekrar kaldırıyorlar oradan. O çocukları koyuyorlar oraya. Ve konserine çıkıp eee, tamamlıyor. Böyle bir hikayesi var bizim burada. Santana'nın. Devam edelim bakalım. Çok farklı bir tarzı vardı. Gayet de güzel çalıyordu. Yani diyorum ya, gitar çalıp da Santana idolü olmayan çok azdır zannetmiyorum. She found Santana thanks to her father's vinyl collection. Kanami, Santana'yı ilk olarak babasının plak koleksiyonuna seviyesinde tanıdı, sayesinde tanıdı. Çünkü babası 70'ler ve 80'ler müziğinin büyük As hayranıydı. he listened Baba da to müzisyen rock bu from the arada 70s and demek. the 80s. Konami was still a novice in songwriting, but she continued to submit her songs anyway. Although it was really hard for her to keep Düşünebiliyor musunuz? Evet. Birçok şarkı yazıp göndermiş. Ancak diyor yazdığım her şarkının reddedilmesi gerçekten çok zordu. Kendinizi onun yerine koyun. Uğraşıyorsunuz, çabalıyorsunuz, bir şey çıkarıyorsunuz ortaya ve gönderiyorsunuz, reddediliyor. Ve pes etmiyorsunuz. Şu anki geldiğiniz pozisyona bakın. writing all those songs Harika. that were never approved. Thankfully, Konami had the support of Psyche, who encouraged Evet, bak çok zordu ama diyor Saiki beni daha fazla müzik yapmaya teşvik etti. Aralarında çok sıkı bir bağ var. Yani aynı grupta olmanın ilerisinde bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bu beşlinin ve diğer beşlinin arasında. her to continue to write more and more. While performing the songs provided by the songwriters, Konami kept on learning and improving until her determination was finally Grubun rewarded kurulmasından when, 2 yıl sonra ise Bandmate tarafından bestelenip aranjmanın yapılan bir şarkı nihayet halka sunuldu. 2 years Hangisi? after their formation, the first ever song written Alone. and arranged by Bandmate was released. İzlemedik. Alaon'u izlemedik değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Yok, izlemedik. Hatırlayamadım. Bu onların çıkış şarkısı mıymış? Grup kurulduktan 2 yıl sonra çıkan şarkı dedi. Evet, 2 yıl sonra çıkan şarkısı grup ilk şarkıları. Kendi aranjmanını yaptıkları ilk şarkıları daha doğrusu. Bakın demek istediğim şey buydu. Misa'nın Misa'yı dinleyin. İlk şarkılarında da aynı. Ya nasıl diyeyim? Çok net hissettiriyor bası. Yani birçok grupta en zor duyulan şeydir bas. Ama işte burada işte ve diğer grupta da Fami gerçeği var. Mükemmel duyuluyor. Yani hep öyle çalıyorlarmış aslında. Sonradan tabii ki teknikler gelişmiş. Ama o çalma ses kalitesi, yüksekliği değişmemiş. Hep aynıymış. Bu arada bunun ilk şarkıları olduğunu bilmiyordum. Hangisiydi? Yo, özür dilerim. Hate ile karıştırıyorum. Hate benim onların şarkısına tepki verdiğim ilk şarkıydı. Bu ise ilk çıkış şarkılarıymış. Kendi yaptıkları aranjmanını kendi yaptıkları. Orada karıştırdım, pardon. Doğru. Onu da dinlemedik. Bunu da alacağız listeye. Konami is the kind of person who has to compose all the time. Konami sürekli müzik bestelemeden rahat edemeyen bir insanmış. Tabii. She loves to create new songs and takes requests Yeni from şarkılar the yaratmayı members çok when they have an seviyormuş ve idea. diğer üyelerden It's gelen even fikirlere de her zaman Konami açıkmış tabii this ki. as she Diyorum ya işte o aynı grupta olmanın dışında bir şeyleri var onların artık. Bağlılar birbirine öyle söyleyeyim. Sıfırdan oluşturmak zorunda kalmadığı için Konami bu şekilde doesn't daha have to kolay. start from scratch. Daha When kolay. she does, Konami Konami bir uses a şarkı riff bestelerken önce riff veya melodi oluşturur, ardından bunu geliştirir ve kendi bölümünü Misa'da dahil olmak üzere diğer üyelere or a gönderirmiş. melody, writes around it, and sends each part to each member, starting with Misa. There are not a lot of directions for Misa to Misa'ya tokat atmasını veya dikkat çekmesini istediğim kısımlar dışında pek talimat vermiyorum.
Şarkılarda aslında çok net duyuyoruz onu da Misa'nın bazen böyle oyunları vardır ya. Onu Kanami mi söylüyormuş? Hani diyorum ya bu kısma dikkat edin Misa'ya diye bazı şarkılarda. Evet. Onun dışında pek talimat vermiyorum diyor. Yani o kendi işini yapıyor zaten. Ben burada daha ağır, daha baskın çalmalısın diye büyük ihtimalle uyarıyor. Follow except when Konami wants her to slap or stand out during a specific part of the song. Ah, Misa, being a very fast worker, gets a response to Konami Misa çok hızlı çalışıyor. Bu sayede Kanami bitmiş ürünü hemen teslim alıp Akane için davulları programlamaya quickly, geçebiliyor. which means Wow. then Konami can start programming the drums for Akane. At first, Konami received a lot of feedback from Akane about the drum. Başlangıçta Akane bana sık sık imkansız veya 5 kola ihtiyacım var gibi şeyler söylerdi. Ama sonunda diyor davul programlamada daha iyi oldum ve Akane'nin de yardımıyla diyor. Evet bakın dediğim o az önce söylediğim şey. Akane onu DAW programına yönlendirmişti ya. Ondan bahsediyorum. Akane'nin de yardımıyla zor ama çalınabilir davullar yaratmayı Drums başardım being diyor. impossible or requiring 5 arms, but with time, Kesinlikle she harika improved yapmışsın. her programming and wrote difficult but playable drums with the help of Akane. Let's take Black Hole, for example. でもあそこは最初もっと難しかったんです。 Black Hole. これは無 Evet 理 bunu って言われ dinlemiş て miydik? 代わりに出してもらった別パターンを採用してます。 Hatırlayamadım. 辛口とか地獄とか名付けられたパターンも送ってもらったんですけど、確か地獄っていうパターンになったんだと思います。 Konami wanted Black Hole to be the fastest song possible, but also chaotic, which makes it even harder for Akane. With Akane Hatırlayamadım derken arkadaşlar dinlemiş olabiliriz de şunu şöyle koydum masa üstüne. Oradan gelen sesle idare ediyorum. Çünkü burada bayağı bir geç oldu saat. Kulaklık takmak istemedim. Dışarıya yüksek konuşmayayım diye. Buradan tam net duyamadığım için o müzik kısmını emin olamadım. Black Hole'u dinledik mi dinlemedik mi videodan sonra bakacağım. Akane's drums locked in, Konami can add the guitars and work with Saiki on the lead vocals. İlk halleri bunlar. The first demo of a song is actually recorded on a piano by Konami with her voice as the demo for the vocals, so the song might change completely when Saiki's voice is added. A part of this process was featured in the Bandmade US Tour 2022 documentary, where we can see Konami presenting her idea Memorable. for Bunu da her dinlemedik ya. to Saiki. La 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 Aa. Bakın şu an tarihi bir şeye şahitlik ediyoruz. Fark ettiniz mi ne izlediğinizi? Wow, burayı bir daha izleyelim. Bakın şarkıyı tarif ediyor ve öbürü de aynısını söylüyor. Wow. Bakın. Şu her yerde göremeyeceğiniz bir şey. Orange teşekkür ediyorum. Harika yapmışsın. Bakın o geçişi falan mükemmel yapmış. Ve bu şekilde işte yapıyorlar. Bu şekilde çalışıyorlar. Çok ilginç. For backing Güzel. vocals, Konami proposes some of them, Miku and Saiki also propose some others, and finally, their vocal director sometimes gives advice during the recording sessions. The rhythm guitar is something Konami adds at the end of her writing process. Konami ritim gitarını şarkı yazma sürecinin en sonuna ekliyormuş. When Miku has to sing, Kobato aynı anda şarkı söylediği için de gitar bölümü doğal olarak basitleşiyor. Ancak Konami şarkıyı bestelerken bunu dikkate almamış. her part is, of course, simplified, but Konami doesn't think much about this when composing. Talking about Miku, Konami Kobato'ya gelince Konami Sayonara Naki Dori gibi bir şarkıyı Kobato için bestelediğinde diğer şarkılardan tamamen farklı bir şekilde yapıyor. Konami's way of writing is Bunu da totally dinlemedik bu different arada. when she writes a song for Sayo Miku, like Naki Dori. Sayo Nakadori.
Even though Konami adopts her writing to Miku's voice, she wants Miku to Az önceki söylediğimiz şey işte. Konami, Kobato'nun sesine uygun müzikler bestelerken onun bir vokalist gelişimini de göz önünde bulundurarak sürekli Kobato'nun sınırlarını zorluyor. grow Sadece as a Kobato'nun değil ki. singer. So Hepsini she is zorluyor. always trying to challenge her. この最後は変えてほしいって小鳩に言われたので、ちょっと成長の意味も込めて変えたら、最初高くて出るかわかんないって言われちゃって、頑張れって。 O parmaklara bak. Bakın işte bu bağırma. Söylediği şey bu. Yani onun şeyini de düşünüyor. Konami şarkıyı yazarken Miku'nun. Parmaklara bakın. Belki de bu kadar işte gelişmelerindeki temel konu işte Konami'nin o zorluyor dediğimiz kısım var ya. Belki de o zorlamalarla bu kadar böyle birbirlerini anlayan ve bu kadar iyi işini iyi yapan kişiler oldu. Yoksa enstrüman çalınır yani. Yares. Konami has had a lot of different Ha, bu zannettim. Bu değilmiş. Buydu değil mi onun yeşil gitarı? guitars over the years. Kırmızı ve She yeşil used a olan. Flying V, a Les Paul, and Strat style guitars. Her first collaboration was with a Dictone. 21 Mayıs 2016'da Edicton ile bir reklam anlaşması When imzalamasıyla Konami was gerçekleşti. officially endorsed by the brand on May 21st, 2016. Konami even had her own signature model, the Edictone Modern Series 2.8 Signature, in two Evet, colors, ben bundan söylüyorum bakın. and green. İki renkte gitar mı? Yo, o da değilmiş. Tamam, şu ilk videoda izlediğimiz şu yeşil işte. Ben bunu PRS'ten zannediyorum ya. Edicton'dan. But there is one brand that we are used to seeing Konami with for a few years now. Paul Reed Smith Guitar, Evet. or PRS. Sonra ona geçmiş. Bir şey söyleyeceğim. Yok. Böyle kafasını geri attığı Mincho modu gibi düşündüm orayı ama değil. Yok, buraya bakın. Değil. O zaman tamamen kendinden geçiyorsun ki. Evet, buna benzer bir şey yapıyor ama daha böyle. At the beginning of 2017, Konami switched from a Dictone to PRS, which was not Evet. Kırmızı ve yeşil olan Edicton'dan PRS cihazına geçiş yaptı. O dönemde Edicton, Bandmade'in yönetimini Konami's PRS gitarına geçmeye zorlamakla suçlamıştı. Bandmade'in yönetimini Konami'yi PRS gitarına geçmekle suçlamıştı diyor. not leaving her previous endorser in good terms with Bandmade's management, who was İlginç, accused bunu da of bilmiyordum. forcing Konami to switch to PRS guitars. For the release of their first major album called Just Bring It, Bandmade recorded the music video of Don't You Tell Me, where we can see Konami Don't Tell Me, evet, playing with a bu da brand new PRS 408 Fire Red Burst, o da PRS'te borrowed from a çalınmış. guitarist amongst Bandmade staff. One thing for sure, Konami fell in love. PRS'e aşık olmuş. Bir şey söyleyeceğim ya. Yani bir anlaşma yaptık. Çaldım gitarınızı. Sonrasında daha iyi olduğunu düşündüğüm başka bir gitar buldum. Onu çalmaya başladım. Sorun ne burada? Anlaşmada bittiyse eğer, yani o süre, sözleşme bittiyse ben başka bir gitara geçebilirim. Beni niye şikayet ediyor ki? Niye şikayet etmiş anlamadım. Konami. Edicton için söylüyorum. Guitars. もうファーストタッチでうわ弾きやすい手に吸い付くってなってで音的にも特徴的なサウンドじゃないですか。 Farklı bir sesi 私は var. 特徴が欲しかったんですよね Bir de バン farklı ド bir メ ses イド lazım に。 zaten. ただ PRS ってしっかり弾かないとちゃんと鳴らないギターなので今でも結構苦戦してるところがあるんですけど、でもこの PRS を使いこなせるようになったらきっとどのギターでも使いこなせると思ったので PRS にしました。これだとなりました。 Ve bu 直感だったと思います。音も弾き心地もこれがいい。でもしっかり弾かないと音が鳴らないみたいな。難しいけどでもこれっていう感じでした。
On November 17th, 2024, Western Hall'da düzenlenen PRS Gitar ve American Vintage Gitar Show'da PRS Gitar'ın kurucusu Paul Reed Smith ile birlikte Konami took sahneye part çıkmış. in a public talk session at the PRS Guitars and American Bunu da Vintage bilmiyordum. Guitar Show, held at Shibuya Stream Hall in Tokyo, alongside Paul Reed Smith, the founder of PRS Guitars. During the session, he surprised everyone by presenting Konami Konuşmanın ortasında Paul, Konami'ye kendi imzasını taşıyan modeli hediye ederek onu şaşırttı. Bu Konami'nin gitarist ve besteci olarak katkılarına bir saygı duruşudur. with her very own signature Harika. model, a recognition of her hard work as a guitarist and songwriter. Konami thus became the first Japanese artist Böylece Konami, Amerikan şirketi PRS'ten imzalı bir model alan ilk Japon sanatçı olmuş. Wow. Başarıyı görebiliyor musunuz? to receive a signature model from the American company PRS. Konami シグネチャーモデルを弾いてくれる方が、いらっしゃるということで、それを想像するともうすごく感動しちゃいます。もし目の前でそれを見てしまったらもう泣いちゃうかもしれないです。Ağlıyor muydu? それを見てしまったらもう泣いちゃうかもしれないです。 Enstrüman her şey ya. Bu en iyi olmalı. Mincho. Mincho comes from her username from the time she posted videos online, Mincho. which was Kana Mincho. Incho is a suffix to give a cute feel to a name that usually ended with a vowel I. This is how Konami chose the nickname Kana Mincho, then shortened into Mincho. It has been mentioned multiple times by the members that Konami has a switch when she is playing guitar. ライブお給仕の時にギターを持ってこうお給仕に臨むと、なんだかこう人格が変わるというか、Kesinlikle. 少しオラオラ系になるみたいで、 Süper agresif olabilir. すごいこうやってきますこの金がギター持ってこうやってやってきますから急に小鳩のマイク奪ってちょっと話したりとかする時とかもあって、小鳩メンバーたちもすごいびっくりしちゃうみたいな時があります。 Dediğim gibi bu program bayağı uzunmuş. Bunu izleyelim bir ara. Belki önümüzdeki Karama serisinde izleriz. Bu hafta 打 yapmadık ち合わ zaten. せとか全くなしで、いつ出てくるかもわからないその時はなんかトランス状態みたいな Evet, hipnotik transı. 感じっぽくて私何やってたっていうのがあって今日はねシンバルをかかと落とししてたみたいな This moment can be seen when the camera is on Konami right after a short pose. Mincho moduna girdiği anı Konami yakalıyor. enters in Mincho mode. Evet bakın şimdi kafayı da geri atacak. Sometimes Evet. Mincho becomes out of control, and it looks like this. Ne dedi? Bazen Mincho bu şekilde kontrol edilemez bir hale geliyor. Control, and Doğru. it looks like this. Ah. Evet yine giriyor. Misa'ya bakın. Misa'nın ayakları yine çıplak. Evet kesinlikle bak. Yine çıplak burada. Dayı-chan.
ちょはじゃあ最初にさいちゃんに会った時の印象みんちょは記憶あるとこからでいいよ。記憶あるところからいや記憶ないかもしれないからと記憶があるところだとぶっちゃけるとあーちゃんが最初にさいちゃんさいちゃんのことを先にあーちゃんが会ってたから多分かなみは嫌いなタイプの人だと思うって言われてた。あったね。結構それ言ってたのね最初そうだからすごいビクビクしながら会ってあこの人かみたいな。でも話したらあれ普通に話せるってなってどっちだってなって。Since Konami met with Saiki, she can't stop showing how much she loves and admires her. Tabii ki. Ne diyor? Bakın burada ne dedi? Kanami Saiki ile tanıştığından beri ona ne kadar hayran olduğunu ve ne kadar sevdiğini hep dile getirmiş. Çünkü ve destekliyormuş onu sürekli. Saiki. O yüzden çok iyi With arkadaşlar. Saiki, she can't stop showing how much she loves and admires her. It started with the first music video of Don't You Tell Me, where the personality of each member is highlighted for the first time. Since then, she's always showing her support to Saiki during live performances. 私はすごくボーカルの最近のことが大好きなので、はい、一緒にアコースティックでこうできて。いいんだよそんなこと言わなくて。素敵でしょ。素敵。はい。素敵です。え？素敵です。さいちゃんとっても素敵です。ありがとう。It's been something used by the members for years during MCs. Sometimes, those moments are very sweet. Evet, karma video serisinde çok sık görmüştük böyle birkaç yerde. Çok sık derken birkaç videolarında görmüştük. Böyle sarılma yapıyorlar şeyde. Gösteri arasında. And sometimes, it gives us a memorable moment. Uzaktan sarıldı bu sefer. Kanami is Japanese hentai. Ne dedi? Saiki also likes to play this card with Konami during songs for some funny stage interactions. One thing for sure, with these two on stage, you can expect a lot of Kesinlikle emotions duygusal coming through bir their performance etkileşim yaşandığına as they şahit oluyor. adore those special moments with just the two of them. Bu Aa, hangi şarkısıymış? Yazdım başta. Yazmadı. Bu akustik bir şarkı galiba. Dinleyenler yoruma yazabilir mi?
抱きしめてもう一度だけ願うほど Dahi. こんなどう Unutanılmayan en iyi kelime. Music has been a part of Konami's life since her childhood, and even if her passion for the guitar started late, Konami worked hard to master the instrument, songwriting, and song production. Since that moment, every decision she made helped shape the passionate guitarist that we know today. Kesinlikle. Always impressive when she's on stage with her ability to convey emotions through her guitar, Konami has moved a lot of fans over the years. From a try-it-all to a do-it-all, Konami always had the ambitions to break through the music industry. And by joining Bandmade, she was able to improve her play, learn from professional songwriters, and pursue her dream. Bandmate'e katılarak çalma becerilerimi geliştirmeye, profesyonel bestecilerden öğrenme ve hayallerimin peşinden gitme fırsatı buldum. Thanks to Ne her kadar fan mütevazılar değil mi support, birbirlerine karşı? Konami continued to write song after song until they were approved Evet. Grup arkadaşlarının desteğiyle Konami tanınırlık kazanana kadar şarkılar üretmeye devam etti ve 2016'dan itibaren Bandmate'in müziğini yaratan dahi isim oldu. by the management. İyi And ki de since oldu. 2016, she is the genius who writes Bandmade's music. Improving and evolving Kesinlikle. song after song, exploring new territories, challenging her bandmates and Evet. herself by making songs that sound good instead of being just easy to play. でもとにかく音楽には一生関わっていたいなっていうメンバーたちなんですよ、一人一人が。だからそれこそこれから10年後にどうなっているかは正直わからないし、Hı 5 hı. 年後だって見当もつかないんですけど、音楽では絶対つながっていたいって思うメンバーたちですね。もうこのバンド、このメンバーが大好きすぎて、このメンバーと離れるのが絶対嫌だって思うんです。この先も少し立ち止まるような時が来るかもしれないですけど、このメンバーたちに囲まれているからこそ自分は続けられているというか、続けることを目的に続けてきたわけじゃなくて、本当に気づいたら続けられていたっていう感じで入れているのは今のメンバーだからなんだなって思います。 Konami's path has never been an easy one, but she managed to keep moving forward, destroying every Kesinlikle. obstacle in her way. Even when she is tired to the point of where she can't barely stand, Konami will always give everything on stage with the biggest smile. She is a mixture of passion, energy, and joy, who is Kesinlikle. and always will be full of surprises. Konami, the genius Niye ağlıyor? Bu röportajı da izlemek isterim. composer. Aa, evet. Evet. Yine hizmetçi kıyafeti giymiş rock kraliçelerinin bir tanesinin dahi gitaristi olan Konami'nin belgeselini izledik. Gördünüz mü ne biçim nelerden geçerek bu hale gelmişler. Evet, bugün çok benzersiz, eşsiz, güzel bir müzik yaptıklarını biz dinliyoruz.
Ama ne aşamalardan geçerek bu hale gelmişler. İşte bu belgesel tadındaki videolardan öğreniyoruz. Belki daha sonra daha detaylı videolar çıkar. Onlarda daha detaya ineriz. Ama bu haliyle bile çocukluktan bugüne nasıl geldiklerini, ne zor şartlarda geldiklerini, ne zorluklarla karşılaştıklarını görmek bizim onlara olan saygımızı bir 10 kat daha arttırıyor diyebilirim. Harika bir videoydu dediğim gibi. Ohranj'a yine teşekkür ediyorum. Eee, Böyle bir video hazırladığı için. Keyifli bir videoydu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Kanami'yi tanıma yolculuğunda böylece bitirmiş olduk. Misa ve 3 tane Miku belgeselimiz kaldı. Sonrasında da bu seride tamamlanmış olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.